Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere mükemmel dairenin nasıl yapıldığını anlatacağım. Bir önceki videomda köşeli dairenin nasıl yapıldığını hep birlikte öğrenmiştik. Bildiğiniz üzere köşeli dairede köşelerimiz var ve bir altıgene benziyordu. Şimdiki öreceğimiz dairede kenarlarda tamamen düzgün, mükemmel bir yuvarlak daire şeklini kazanacağız. Bunu birçok yerde kullanıyoruz zaten. Amigurumi örgülerimizde, sepet yapımında, sepet tabanlarında ve daha birçok çanta yapımında birçok yerde bu örgüyü, tekniği kullanıyoruz. Şimdi dilerseniz örgümüze başlayalım. Öncelikle sihirli halkamız içerisine 6 sık iğne ile başlıyoruz. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 ve 6 ipimizi sıkıştırıyoruz ve ikinci sıramıza geçiyoruz. Bir zincirle çıkıyoruz. İkinci sıramızda her delikte bir arttırma yapacağız. Şöyle ki bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Geldik üçüncü sıramıza. Üçüncü sıramıza geldiğimizde bir sık iğne bir arttırma ile devam ediyoruz. Yani bir sık iğne bir arttırma, 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 bir sık iğne bir arttırma. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bir üst sıramıza geldiğimizde, şimdi mükemmel daireyi örmek için ilk adım sık iğnelerimizi köşeli dairede yaptığımızın zıttı olarak aralara yerleştiriyoruz. Köşeli dairede arttırmalar hep aynı hizaya geliyordu. Fakat mükemmel dairemizde bu arttırmaları aralara serpiştireceğiz ki altıgen şeklini almasını önleyeceğiz. Şimdi bir sık iğne, bir arttırma, iki sık iğne, bir arttırma devam ediyoruz. 2 sık iğne, bir arttırma, 2 sık iğne, bir arttırma, 2 sık iğne, bir arttırma. Sıramızı bu şekilde devam ediyoruz ve en son bir sık iğne yapıp bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Şimdi 3 sık iğne bir arttırma yapacağız. 1 2 3 arttır. 1 2 3 arttır. 1 2 3 arttır. 1 2 3 arttır. 1 2 3 arttır.
1, 2, 3, arttır. Şimdiki sıramızda 2 sık iğne ile başlıyoruz. 1, 2, bir tane arttırıyoruz. Şimdi 4 sık iğne, bir arttırla devam ediyoruz. Üç, 4, arttır. 2 sık iğne ile bitir. Şimdiki sıramızda da 5 sık iğne, bir arttır yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve arttır. 1, 2, 3, 4, 5, arttır. 1, 2, 3, 4, 5, arttır. 1, 2, 3, 4, 5 ve arttır. 1, 2, 3, 4, 5 ve arttır. 1, 2, 3, 4, 5, arttır. Birleştirip bir zincirle üst sıraya çıkıyoruz. Bakın, kenarları köşeli değil ve düzgün dairemiz oluşmaya başladı bile. Şimdi 3 sık iğne, 1, 2, 3 arttırıyoruz. 6 sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, arttır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve arttır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, arttır. 1, 2, 3, 4, 5, pardon. Evet, bazen de böyle aksaklıklar olabiliyor. Arttır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, arttır ve 3 sık iğne ile birleştirip bir zincirle yukarı çıkıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi dairemiz oluşmaya başladı. Şimdi 7 sık iğne ve bir arttır. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 sık iğne ve arttırıyoruz. 7 sık iğne ve arttırıyoruz. İpimiz de karışmış. Açalım biraz. Yedi sık iğne. Arttır. 7 sık iğne. Ve şimdi bir arttırma yapacağız. 7 sık iğnemizi yaptık. 7 sık iğne, bir arttır. 7 sık iğne. Bir arttır. Yedi sık iğne. Bir arttırla bitiriyoruz. Birleştiriyoruz ve bir zincirle bir üst sıramıza çıkıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi dairemiz mükemmel ve düzgün bir şekilde oluşmaya başladı. Şimdi bu sıramızda 4 sık iğne yapıyoruz. Bir arttırıyoruz. 8 sık iğne. Yedi, 8 arttır. 8 sık iğne. Arttır. 8 sık iğne. Arttır. 8 sık iğne. Arttır. 8 sık iğne. Arttırıyoruz ve 4 sık iğne ile bitiriyoruz. Birleştiriyoruz ve bu mantıkla giderek dairemizi istediğimiz büyüklükte yapabiliriz. İşte gördüğünüz gibi kenarlarımız düzgün, hiçbir köşe yok. Altıgene, üçgene, beşgene benzemiyor. Gördüğünüz gibi dümdüz yuvarlak bir daireye kavuşuyoruz. Ben size nasıl yaptığımızla ilgili şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın sihirli halka ile başladık. Aynı yere 2 tane 12 tane sık iğne yaptık. Bakın bu aralarda arttırmaları aralara serpiştirdiğimiz satırlar. Yani tekli olan satırlar 1, 3, 5, 7, 9, 11, işte 13, 15 diye devam ettiğimizi düşünelim. Tekli olan satırlarda işte bir arttır,
Bir sık iğne yap, bir arttır, 3 sık iğne, bir arttır, 5 sık iğne, 7, 9, bunlar da tekli olarak gidiyor. Çift sayılı satırlarımız, yani 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 devam edersek büyütmeye dairemizi, onları da şu şekilde arttırıyoruz. Bir yap, bir arttır, bir sık iğne, 2 sık iğne, bir arttır, 2 sık iğne, 3, 4, 5, 6, 7. Yani çiftliler de bu şekilde devam ediyor. Bu gördüğümüz şekilde arttırmalarımızı tekli ve çiftli satırlarda bu mantıkta ilerlersek daha büyük dairemize de gittikçe kavuşuyoruz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar sizlere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize çok güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.